Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Odaklanma sorunu son zamanlarda genellikle okul çağında derslerine ve özellikle de önemli sınavlarına çalışan çocuklarda duymaya alışık olduğumuz bir kavram. Fakat aslında genç yaşlı her insanda görülebilecek bir durum. Bazı insanlar bir konuya anında odaklanıp hemen halletme yoluna gidebilirken bazıları için bu zordur. Burada kişilik tiplerinin ötesinde odaklanma sorunu yaratan birçok dış etken vardır. Odaklanamama anları korkutucu ve rahatsız edici olabilir ancak hepimizin başına gelir ve genellikle stres altında olduğumuzun ve biraz yavaşlamamız gerektiğinin bir işaretidir. Olumsuz çevresel stres faktörlerinden muzdarip olduğumuz bu çağda zihinsel bulanıklıklar yaşamamız, konsantrasyon eksikliği duymamız, unutkanlıklar yaşamamız normal. Fakat bu çevresel faktörlerin neler olduğunu bilmek bize bir avantaj sağlar ve odaklanma sorunuyla mücadelenin yöntemlerini öğretir. Bu videoda size odaklanma sorunuyla ilgili 12 önemli etkenden bahsediyoruz. Yeterince uyuyamıyorsunuz. Hayatımızın en az %25'ini yatakta geçirmemizin bir nedeni var. Çünkü uyku çok önemlidir. Yeniden şarj olmamıza yardımcı olur. Doğru miktarda uyku almadığımızda vücudumuzda her şey acı çeker. Bundan özellikle de zihinsel sağlığımız etkilenir. Günlük ortalama 6 ila 8 saat uyku uyumamışsak odaklanmakta sorun yaşayabiliriz. Eğer uyku konusunda sıkıntılarınız varsa, geceyi huzursuz, sürekli kesintiye uğrayan bir uykuyla geçiriyorsanız ve yeterli miktarda dinlendirici REM uykusu alamıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Uykusuzluk depresyona yol açabilir ve yapılması gereken görevlerle yastığınız arasında ikiye bölünüp gelgitler yaşayabilirsiniz. Etrafınızı dikkat dağıtan şeylerle çeviriyorsunuz. Günümüz insanları aynı anda 3 farklı teknolojiyle yani hem telefonla, hem televizyonla, hem de bilgisayarla aynı anda herhangi bir sorun yaşamadan etkileşime girebiliyor. Fakat bu sadece bir yaşam biçimi. Bunu yapanların aynı zamanda bu teknolojilerden herhangi birine ya da görevlerine odaklanabildiklerini söylemek zor. Ne arkadaşlarıyla tam bir arkadaşlık ilişkisi kurabiliyorlar, ne de görevlerinin, sorumluluklarının hakkını verebiliyorlar. Bu yüzden sahip olduğumuz ve kullandığımız cihazların odaklanmamızı nasıl engellediğine dikkatle bakmamız gerekiyor. Bir iş yapılması gerektiğinde ihtiyacımız olmayan her şeyi kapatmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Tüm bu dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırırsak odaklanma sorununu büyük ölçüde aşabiliriz. Ufak sorunları görmezden geliyorsunuz. Batılıların şu deyişini unutmamak lazım. Gıcırdayan tekerlek yağlanır. Yani bir iş yapılması gerekiyorsa onu geciktirmeden yapmak, peşine düşmek, savsaklamamak gerekiyor. Bazı konularda sürekli şikayet eden ama çözüm için de en ufak bir adım atmayan insanları görürsünüz. Aslında bu tip insanlar sorunlarla başa çıkamadıkları için bahane üretme yoluna gidiyorlar. Eğer tekerlek gıcırdıyorsa yağlayacaksın. Musluk akıtıyorsa geciktirmeden tamir edeceksin. Yani iş odaklı olacaksın. Bu tarz ufak tefek sorunlar çözülmesi gereken şeyler listesindeyse ve bunları çözmek için adımlar atarsak bizi rahatsız etmeyi bırakacaktır. Böylece daha önemli şeylere odaklanmakta sorun yaşamayacağız. İyi bir plan yapmadınız. Biraz önce saydığımız ufak tefek, önemsiz ama aklımızı sürekli meşgul eden işlerle ilgili mutlaka bir planlamamız da olmalıdır. Odaklanma sorununu aşmanın önemli yollarından biri planlı programlı olmaktır. Ufak sorunlarda bile bir plan program dahilinde çalışan kişi daha büyük sorunlarla karşılaştığında daha kolay çözer. Bu yüzden bakkala gitmeden önce bir liste yapmak kadar basit planlarımız da olsun, bir iş geliştirme projesi için bir dizi şema ve talimatlar oluşturmak gibi planlarımız da olsun. Bu şekilde bunaltıcı olabilecek tüm projeye ve tüm detaylara odaklanabilirsiniz. Yeterince egzersiz yapmıyorsunuz. Vücudumuz ve zihinsel sağlığımız için uyku kadar önemli bir başka şey de yeterli egzersiz yapmaktır. Çoğumuz yeterince egzersiz yapmıyoruz. Dünyada artan obezite oranları da bunu gösteriyor. Şüphesiz çalışma saatleri, şehirlerin karmaşası ve trafikte geçirilen zaman düşünüldüğünde dört başı mamur egzersiz yapmaya vakit bulamıyor olabiliriz. Ama unutmayalım ki egzersiz beynin büyümesini teşvik eder, hormonları güçlendirir, kaygı ve depresyonla savaşır, stresi azaltır ve hatta insüline duyarlılığı arttırır.
Bunların hepsi odaklanmamızı olumlu yönde etkileyebilecek faktörlerdir. Her gün spor salonuna gidemiyor olabilirsiniz ama en azından asansör yerine merdivenleri kullanabilirsiniz. Dağınık bir ortamda çalışıyorsunuz. Karışıklık ve dağınıklık içindeyken çok şey başarabilen insan sayısı çok nadirdir. Kaostan beslenen bir sanatçı değilseniz, seçtiğiniz çalışma alanında gerçekten bir düzene ihtiyacınız vardır. Dağınıklık sizi rahatsız etmeyebilir ancak yine de zihniniz için oyalayıcı bir unsur olacaktır. Masanızın üzerinde duran biblolar, oyuncaklar, paket ambalajları ya da gazoz şişeleri sürekli zihninizi meşgul edecek şeylerdir. Yani yapacağınız görevden başka odaklanacak başka şeylere de sahipsiniz demektir. Öyleyse bunların hepsinden kurtulun. Kendinize ve beyninize kolayca tek bir şeye odaklanma şansı tanıyın. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunuz olabilir. İnsanları dinlemekte ve talimatları izlemekte zorlanıyorsanız, sık sık sinirleniyorsanız, huzursuzsanız, sürekli hareket ediyor ve bacaklarınızı sallıyorsanız, sürekli geç kalıyorsanız, görevlerinizi öncelik sırasına koyamıyorsanız, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu odaklanmada büyük problemlere sebep olan bir durumdur. Bu tarz semptomlar yaşıyorsanız doktorunuzla konuşun. Size ilaç yazabilir ya da semptomları hafifletecek başka şeyler önerebilir. Çok çalışıyorsunuz. Ortalama bir vatandaşsanız her yıl çalışılan saat bakımından dünyadaki pek çok insanla aynı kaderi paylaşıyorsunuz demektir. Bu çok fazla çalışma ve mesai kavramı odaklanma sorununun temel sebeplerinden biridir. Özellikle yaratıcı mesleklerde bir sorunu çözmenin en kolay yolu bir süre düşünmeyi bırakıp bilinçaltının çalışmasına izin vermektir. Senenin her gününü ve her saatinizi çalışarak geçirdiğinizde odağınızı kaybeder ve işinizde ya da başka herhangi bir şeyde daha az verimli olursunuz. Bu yüzden ofisten biraz uzaklaşmayı, mola vermeyi, tatile çıkmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin. Doğru yemiyor veya içmiyorsunuz. Uyku ve egzersizle birlikte vücudumuzun yakıta da ihtiyacı vardır. Tıpkı herhangi bir makine gibi vücudumuza vereceğimiz yakıtın doğru yakıt olması gerekir. Aksi takdirde sorun yaşarız. Patates kızartması ve kolalı bir cheeseburger size lezzetli bir öğün gibi gelebilir ama beyniniz için fazla bir katkısı olmayacaktır. Hele üstüne bir de yeterli su içmiyorsanız zihniniz bulanacak ve vücudunuz zayıflayacaktır. Vücudumuzu ve beynimizi en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duydukları besinlerle beslememiz gerekir. Her gün yeterli su içmeyi alışkanlık haline getirin. Kahvaltı rutininize sağlıklı vitaminler ekleyin. Daha fazla taze meyve ve sebze yiyin. Diyetinizde birkaç önemli değişiklik yaparak odaklanma yeteneğinizdeki sonuçları hızla fark edeceksiniz. Çok streslisiniz. Yaşadığımız çağ stres ve kaygı çağı. Sürekli olarak strese sebep olabilecek şeylerle karşılaşıyoruz ve endişemiz, kaygımız her geçen gün daha da artıyor. Stres, vücudumuz ve zihnimiz için iyi değildir. Stresin nedenini ortadan kaldıramayabiliriz ancak azaltmanın yollarını bulabiliriz. Yoga, meditasyon, daha fazla uyku, daha sağlıklı yemek ve daha fazla izin hayatımızdaki stresi azaltmaya yardımcı olmanın yollarıdır. Daha az stres ve daha az kaygıyla önümüzde duran görevlere daha iyi odaklanabiliriz. Böylece daha başarılı oluruz. Her insanın bu sağlıklı döngüyü yakalaması gerekir. İş arkadaşlarınızla sorunlarınız var. İş yerinizdeki kişisel sorunlar odaklanmanızın önünde büyük bir engele dönüşebilir. Eğer iş arkadaşlarınızla sorunlar yaşıyorsanız bunu kısa zaman içerisinde diyalogla aşmaya çalışın. İş ortamındaki stresi azaltmak, projelerinize karşı sakin ve odaklanmış bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Başkalarıyla birlikte çalışmak ilerlemeyi kolaylaştırabilir ve daha uzun süre odaklanarak çalışmanıza imkan sağlar. Buna ekip ruhu diyorlar. Bir ekip içerisindeyseniz kişisel sorunlarla zaman kaybetmeyin. Çözüm için gerekirse başka arkadaşlarınızdan da destek isteyin. Partnerinizle aranızda sorun var. Gerek sevgiliniz, gerekse eşiniz, hayat arkadaşınız, her kimse ve aranızda bazı sorunlar varsa bu odaklanmanın önünde büyük bir engel olacaktır. Kısa zamanda aşmaya bakın. Açlık nasıl sürekli yemek hakkında düşünmeye başlamanıza neden oluyorsa ilişkiler de aynıdır. Partnerinizle olan sorunlarınız sizin aşamayacağınız kadar içinden çıkılmazsa çift terapisi için bir uzmana başvurabilirsiniz.
İnsanların ilişkilerde yaşanan sorunları çözmeden odaklanmada harikalar yaratmasını beklemek biraz boşuna beklemek olacaktır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.